Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi adede in'amillahi ve iftali. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Hz. Üzeyr Efendimiz'den sonraki tarihlere gidiyoruz. Bir müddet fetret yaşıyor olacağız. Dünya tarihindeki bir boşluktan bahsediyoruz. Neden olduğunu daha önceki dersimizden hatırlayacaksınız. Hz. Üzeyr Aleyhisselam'ın o Kudüs kapısından yönelip de bir başka yöne dönmesiyle beraber Hz. Üzeyr'in Allah'ın oğlu deme sürecinin yaşandığı bir süreç. Her ne zaman Kudüs'te bu ve buna benzer Cenab-ı Hakk'ın tevhid akidesine ters bir şeyler söylense, ki genellikle böyle oluyordu ne yazık ki, hatırlıyorsunuz ve tarih boyunca görmeye devam edeceğiz. Bu süreç boyunca Allah Azze ve Celle'nin bir emri ilahisiyle bir fetret yaşanır elbet. Ama bu fetret bir sonraki fetret kadar uzun sürmeyecek. Kudüs'teki bilgi birikimini yeniden derleyip toplayan, Mısır'la Grekler arasındaki ilişkide yeni bir alan ayıran Aristoteles'ten bahsedeceğiz. Asıl konumuz elbette ki Büyük İskender. İkisi arasındaki bağlantı ise oldukça önemli. Zira Büyük İskender'in 16 yaşından itibaren ilk hocası, ilk öğretmeni, ona hedefler biçen, ona yön ve yol gösteren Aristoteles olacak. Bu noktada dünya tarihini ele alırken Siyer-i Nebi'yi geniş bir çerçevede ele alma mecburiyetimiz gittikçe önem kazanmaya başlıyor. Bu önemin içerisindeki değerler bakılmayan bakış açılarıyla sizlere yeni fikirler ve yeni bilgiler sunacak elbette. Ancak her yeni bilginin tarihsel süreç içerisindeki karşılıkları sizlere bu fikrin doğruluğuna dair işaretleri sunuyor. Milattan önce 332'li yıllarda Büyük İskender ismine yavaş yavaş hasıl olmaya başlayacak, dünya ondan haberdar olacak ama dediğimiz gibi Aristoteles oldukça önemli bir mihenk taşı. Sadece Büyük İskender için değil, dünyanın batı felsefesiyle insanların artık paganizmle akıl arasındaki ilişkiyi kurmaya başladıkları bir süreç. Yani akıl yürütme dediğimiz unsur özellikle putperest kavimlerin ticari fonksiyonlar ve devlet yönetimlerinin ele geçirilmesini düşünen yeni felsefi akımlarla çatışma başladığı zemine gidiyoruz. Tabiri caizse tarih boyunca akılla bu aklın üzerinde yaratıcının varlığını iddia edenlerin, iman edenlerle iman ettiklerini bozanlar arasında üçlü bir kavga var. Bu kavgada aklı, imanı zafiyet göstermişlere karşı mücadele edenlere karşılık ön planda tutanlar, süreç içerisinde felsefenin temellerini oturtmaya çalışmış olanlar. Aristoteles bu manada dünya tarihinin felsefesinin başlangıcı olarak izah edilir. Önemli, hatta en önemli mihenk taşı olarak karşımızdadır. Ancak Aristoteles'in karşı olduğu şey, kendi dinlerini kendi akıllarınca değiştirmeye yönelmiş olan kitlelere karşılık paganizmin düştüğü bataklıktan da kurtulma gerekliliğini ortaya koymaya çalışan, tabiri caizse dönemin içerisinde tevhid akidesine yaklaşmak için aklı kullanma gerekliliğini ortaya koymuş olan bir isim olarak söylenebilir. Bu manada hem Kudüs'teki kadim bilgileri eline geçirmiş olan Aristoteles, bir diğer taraftan hem Batı hem de Mısır uygarlığı arasındaki ilişki düzeninde Mısır uygarlığına karşılık artık Batı'nın kendisine gelme gerekliliğini ortaya koyar. Ancak Batı'da kendisini çok da fazla dikkate alan isimler yoktur. Yine kendisine Mısır medeniyeti sahip çıkmaktadır. Dolayısıyla bugün için söylemek gerekirse Aristoteles hayatı boyunca bir Mısır medeniyeti, bir de Batı medeniyeti tarafından sahip çıkılmış bir isimdir. Makedonyalı İskender ise çocuk yaşlarından itibaren Aristoteles'in bu anlayış ve bu anlayışı sürdürebilmesi adına yetiştirdiği en önemli isim olarak söylenebilir. Tabiri caizse Fatih Sultan Mehmet Han'dan bahsederken nasıl bir Molla Gürani Hazretlerinden, Akşemseddin'den bahsediyorsak, Aristoteles'i de aynı manada değerlendirebiliriz. Gerçi Büyük İskender'in tarihte akıl hocaları olarak adlandırılan isimler oldukça fazla. Ama gençlik dönemi ele alındığında Aristoteles'in onun hayatındaki etkinliğinden bahsedemeden geçemeyeceğiz.
Büyük İskender'in tarihte elde etmiş olduğu büyük siyasi ve askeri başarıları hep konuşulmuştur. Tarihçiler anlatmışlardır. Ancak biz o tarihin dışında Siyer-i Nebi'yi takip etmeye devam ettiğimiz için yine Siyer-i Nebi ile Büyük İskender arasındaki ilişkiden bahsetmeye çalışacağız. Zira Büyük İskender'in en büyük yaşadığı problemlerden birisi de o bütün dünyanın geniş kitlelerine ulaşan o geniş coğrafyasını elinde tutmaya çalışırken Perslilerin Büyük İskender'den biraz daha uzak olduklarını düşündükleri Hicaz bölgesinde yaptığı çalışmalara gideceğiz. Evet, Pers İmparatorluğu'nun o dönemki koşulları, yani bugün herkes anlasın diye Pers olarak ifade ediyorum, o kökenden gelen insanların kitleleri Hicaz yolunda o Büyük İskender'in elinde tutmuş olduğu ticari koşulların üzerine yeni bir şey eklemek ne mümkün, ama en azından Hicaz bağlantı yolunun bir parçasını daha ele geçirme peşindeler. Bu ele geçirme gayretiyle de Yahudilerle beraber Hicaz yoluna bir Kabe inşasına girişiyorlar. Büyük İskender'in buraya sahip çıkması ve ilerleyen dönemde de göreceğimiz üzere Kudüs'ün defaatle pek çok saldırıya maruz kalması, Kudüs'te yaşayan tacirlerin akıllarınca yeni bir iletişim, yeni bir merkez kurma kaygısıyla gözümüze çarpıyor. Büyük İskender buna çok fazla dikkatini almıyor hakikat. Hindistan bölgesine gidecek iken kendisi bu yol üzerindeki Kabe inşasını yıktırma emrini veriyor. Zira Büyük İskender bu yıkım aşamasıyla beraber gerçek manada bu imparatorlukların üzerinden geçeceğini de biliyor. Bir geri geliş ve geri gidiş ona ciddi bir zaman kaybettiriyor. Büyük İskender'in ölümü ise bir Pers İmparatorluğu'na bağlı insanlar tarafından gerçekleştirilmiş zehirlenme sonrasında asıl oluyor. İşte bu zehirlenme olayının temelinde Kabe inşasına paralel Kabeler inşa etmeye çalışan insanlardan kaynaklanıyor. Bu insanlara engel olmuş olan Büyük İskender yine dinin yerine kendi aklını ortaya koymak için çalışan bir zihniyet tarafından ortadan kaldırılmış oluyor. Ama Büyük İskender'in tarihe bırakmış olduğu en önemli miras bu saatten sonra dini kendi aklınca değiştirmek isteyenlere bir imkan sunduğu kadar dini paganizm boyutuna taşımak isteyenler için de bir tehdit unsurunun oluşmasına vesile oluyor. Yani üçüncü bir ayak, felsefe meydana çıkması ve bu felsefenin dünya tarihinde etkinleşme süreciyle karşı karşıya geliyoruz. Büyük İskender'den sonra yazım kültüründe özellikle felsefenin meydana getirdiği etkiler ve bu etkilere karşılık nelerin yapılabileceği tartışılırken, devletlerin siyasal koşullarını oluştururken felsefe merkezli düşünme gruplarının oluşmasına vesile oluyor Büyük İskender. Bugün görmüş olduğunuz büyük meclislerin varlığı, bugün görmüş olduğunuz insanların bir araya gelip tartışmıyor olmaları Büyük İskender'in hocası Aristoteles'ten yadigar bir yenileşme hareketinin sonucu. Zira bunlar İslam'ın öngördüğü istişare mantığıyla değil, muhalefet ve hükümet anlayışıyla sonrasında Avrupa'da göreceğimiz tez ve antitez kavramlarının temel argümanlarıyla hareket ediyor olacaklar. Evet, bu tarihlerde bunlar hala bugünün ifadesiyle ilkel boyutlarda, ama nihayetinde tarih ilerleyen süreçlerde gerçek manada büyük değişimin kökenleri olacak. Efendim, bu kökenin sonrasında Büyük İskender zehirlenip de dünya hayatından çekilip giderken şimdi tarihe bir fetret devri daha geliyor olurken sonu Hz. Zekeriya'nın doğumuyla başlayacak yeni bir sürece doğru adım adım gidiyor olacağız. Ama bütün bunlar için yarın devam edeceğiz. Bugünlük kalın sağlıcakla.